Arkadaşlar, Tülay'ın Marifetli Örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü modelimiz şöyle güzel iki şişle yapacağımız bir modelimiz var. Şişlerim 3,5 numara. Bir de şöyle orta kalınlıkta bir ipim var. Yapacağımız model bayan yeleklerine, bebek battaniyelerine en çok daha uygun bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Bir de hatırlatmalarımı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip paylaşabilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarıma yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Evet, şimdi modelimize ilmek alarak başlayalım. İlmeklerimizi 2 şişle alıyorum ben. İlmek sayısının önemi yok. Siz yapacağınız işe göre boyutunu ayarlar ve ilmeklerinizi alırsınız. Yani tek, çift olmasının pek bir önemi yok bu modelde. Ben şöyle küçük bir örnek başlayacağım. Az bir ilmek sayısı bana yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tane daha yapayım. 10, bir tane daha yapalım. 11 olsun. 11 ilmekle başlayalım. Hemen ikinci şişimi çektim ve diğer tarafa çevirdim. İlk ilmeğimizi örmeden aldım. Şimdi modelde kıvrılma olmasın diye bir ters bir düzle başlayalım. Siz yelek yapacaksanız alt lastiğini yaparsınız. Önlerde kenar patlarını bırakırsınız. Ona göre ayarlanır. Battaniyede de kenarlarda ayrıyeten lastik falan yapmaya gerek yok. Tek model bittikten sonra battaniye kenar oyasıyla tamamlanır. Evet, bir ters bir düz yaptık. Ters örerek son ilmeğimi de yaptım ve şöyle düzelttim. İlk sıramızı yaptık. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizi ilk ilmeği örmeden aldım. Evet arkadaşlar, şimdi ikinci sıramıza geçtik. Şimdi modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğin, bakın şu iki ilmeğin arasından değil, bir altından, bir alt sıraya geçmiş oluyoruz yani. Buradan bir ilmek çıkartıp şöyle uzatıyoruz ve diğer ilmeği örmeden şişimi alıyorum. Yine aynı şekilde şu aradan değil, bir altından bir ilmek çıkartıyoruz, şöyle uzatarak. Daha sonra diğer ilmeği örmeden alıyorum şişimi. Aynı şekilde devam ediyoruz böyle. Sıradaki ilmeğin arasından değil, bir altından hemen. Şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şu çıkardığımız ilmekleri de biraz uzatalım şöyle. Evet. Bakın yine aradan şöyle geçirdim, bir ilmek çıkarttım. Sıradakini örmeden aldım. Bütün ilmekleri aynı şekilde aradan değil, bir sonra alttaki, şuradan değil, hemen bir alttan girerek bir ilmek çıkarttım, bir sonrakini örmeden aldım şişimi. Sıra sonuna geldik bu şekilde. Şimdi son ilmeğimize geldik. Son ilmeği de yine aradan değil, bir altından şöyle şuradan girerek ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şöyle tutayım. Evet, bu aradan ilmeğimi çıkarttım ve ilmeğimi örmeden aldım. Bir sonraki kenar ilmeğimi de ters ördüm. Bu sırayı bakın, bir sıra bu şekilde oluşturduk. Şimdi modelimizin arka yüzüne geçtik.
kenar ilmeği örmeden aldım. Daha sonra ipimi öne alıyorum. Ters tarafta da yine ilmeklerimizin ikisini, bak zaten ikişerli gruplar oluştu. Bir doladığımız, bir de örmeden aldığımız ilmek. Bu şekilde alıyorum. Bakın tersi de. Şu aradan geçirdim. Ve iki ilmeğimi de ters örerek bıraktım. İpimi öne aldım. Şu şekilde aradan geçirdim. Ve ters ördüm. Böyle. Arka yüzünde de yapacağımız işlem bu. İkişerli ilmeklerin hepsini ikili ikili alarak ters örüyoruz sadece. Ama tersimizi bakın şöyle önden bana doğru, yani şuradan alıyorum. Bu taraftan almıyorum. Bu şekilde almamız gerekiyor. Diğer taraftan aldığımızda önde görüntü aynı olmuyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Sıra sonuna kadar geldik. Evet, son iki ilmeğimizi de yine kapattım. Bu şekilde ilmeklerimiz tekrar eski sayısına geldi. Evet. Şimdi tekrar ön yüzündeyiz modelimizin. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Biraz önce yaptığımız işlemin aynısı. Yine şu aradan değil, bir alttan. Bakın şuradan bir alttan yine ilmek çıkartıyorum. İlmeği uzatıyorum. Diğer ilmeği örmeden alıyorum. Şu aradan girdim. Bu şekilde ilmeğimi uzattım ve örmeden diğer ilmeği aldım. Ön yüzümüzde bu şekil. Arka tarafta da ilmeklerimizi çift çift ters örüyoruz. Kesiyoruz. Bak önde artırdığımız ilmekleri arka sırada keserek tekrar ilmeklerimizi aynı sayıya getiriyoruz. Modelimiz ilerledikçe kendini gösterecek. Şu anda pek bir şey anlaşılmıyor. Yani şöyle baktığınızda tam görünmüyor model. İlerledikçe daha güzel ortaya çıkacak. Evet, bir sonrakini örmeden aldım. Son ilmeğe geldik. Onu da yine aynı şekilde yapıyorum. Aradan aldığım bir ilmeği çıkarttım, uzattım ve diğerini örmeden aldım. Kenar ilmeğimi ters örüyorum burada. Bir model kurulumu daha yaptık bu şekilde. Şimdi arka yüzüne geldiğinde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yine aynı şekilde şuradan ipim önde ve bu şekilde ters örüyorum. İkili ikili ilmeklerin hepsini ters örerek devam ediyorum. İlmeklerimizi yine azalttık. Ön sırada ilmek sayımız artıyor arkadaşlar. Arka ters tarafında örerken de onları tekrar azaltmış oluyoruz. Eski ilmek sayımıza getiriyoruz. Evet. Yine sıra sonuna geldim. Ben biraz ilerlemiş şöyle büyük bir parça ördüm size. Daha iyi net anlaşılsın diye. Sıradakini yine ters ördüm kenar ilmeğimi ve modelimiz bakın oluşmaya başladı. Şöyle arkadaşlar. Bence gayet güzel. Kullanışlı bir model. Kalın ip ve kalın şişte daha çok kendini gösteriyor. Evet, ben şunu bir kenara bırakıyorum hemen. Şimdi yaptığımızı, daha önce yapmış olduğum büyük bir parçayı size göstereyim. Evet, bakın.
Biraz önce örmüş olduğumuz şiş 3,5 numaraydı. Bu daha önce ördüğüm 5 numara. Bu şişimiz 5 numara. Bunda daha güzel kendini gösterdi. Şöyle şişim uzun olduğu için kamera altında yapamıyorum. Şöyle göstereyim ama size. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet. Benim çok hoşuma gitti. İstediğiniz örgüde uyarlayabileceğiniz bir model. Arka yüzünü de göstereyim hemen size. Şöyle bir ters örgü. Ama yine kabarık kabarık. İki yüzden de gayet güzel. Zarif bir model. Evet, şöyle düz tutayım. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarımız olur. Benim çok hoşuma gitti. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Evet. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.